İnsanların %99'u bunu asla fark etmiyor. Ama en başarılı insanların ortak noktası gösterişli hiçbir şey yapmıyor olmaları. Bu videonun sonunda kimsenin sizinle paylaşmadığı 6 görünmez alışkanlığı öğrenmiş olacaksınız. Hem de bugünden uygulayabileceğiniz kadar basit. Peki bu insanlar ne yapıyor da hep bir adım önde oluyor? Cevap düşündüğünüzden çok daha sade ve çok daha ulaşılabilir. Bu alışkanlıklar sosyal medyada asla gösterilmiyor çünkü hiç havalı görünmüyorlar. Ama etkileri yıllar içinde inanılmaz büyük. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü 6. alışkanlık genellikle en çok göz ardı edilen ama en güçlü olanı. Peki bu insanlar ne yapıyor da hep bir adım önde oluyor? Cevap düşündüğünüzden çok daha sade ve çok daha ulaşılabilir. Birinci alışkanlık, günün ilk bir saatini kontrol etmek. Çoğu insan gözünü açar açmaz telefonuna uzanır. O ilk 50 dakika aslında beynin en berrak olduğu andır. Ama biz bu anı bildirimlere, mesajlara ve haberlere teslim ediyoruz. Başarılı insanlar bu saati asla başkasının gündemine bırakmıyor. Telefonu açmadan önce kendi önceliklerini belirliyorlar. Bu sabah 5'te kalkmak veya soğuk duş almak anlamına gelmiyor. Sadece ilk 10 dakikayı kendinize ayırmak demek. Araştırmalar gösteriyor ki sabah ilk saatte alınan kararlar günün geri kalanının tonunu belirliyor. Siz sabahı kim yönetiyor? Telefon mu yoksa siz mi? Bu sorunun cevabı gün boyunca enerjinizi nasıl kullandığınızı belirliyor. Basit bir deneme yapın. Yarın sabah ilk 10 dakika telefona bakmadan geçirin. Farkı hemen hissedeceksiniz. Bu küçük değişiklik günler içinde büyük bir farkındalık haline geliyor. Ve bu buzdağının sadece görünen ucu. İkinci alışkanlık, konuşmadan önce gerçekten dinlemek. Çoğumuz bir sohbette sırf cevap vermek için bekliyoruz. Ama etkili insanlar farklı dinliyor. Karşısındakinin ne söylediğini değil, ne demek istediğini anlamaya çalışıyorlar. Bu küçük fark, güven inşa etmenin en hızlı yolu. Çünkü insanlar kendini anlaşılmış hissettiğinde size daha çok kapı açıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Cevap vermeden önce 3 saniye duraklıyorlar. Sadece 3 saniye. Bu duraklama, tepki vermek yerine düşünerek yanıt vermeyi sağlıyor. Ve karşınızdaki bunu hemen fark ediyor. Toplantılarda, tartışmalarda, hatta günlük sohbetlerde bile bu davranış sizi hemen ayrıştırıyor. Çünkü çoğu insan dinlerken bile bir sonraki cümlesini kuruyor. Siz durduğunuzda gerçekten oradasınız. Bu alışkanlık bedava ama etkisi paha biçilemez. Ve üçüncü alışkanlık da tam bunun üzerine inşa ediliyor. Üçüncü alışkanlık, küçük sözleri tutmak. Kimse büyük vaatleri unutmaz ama küçük sözler genelde ihmal edilir. Sana 10 dakika içinde dönerim dedikten sonra gerçekten 10 dakikada dönmek. İşte bu güvenilirliğin temeli. Bu insanlar kendine verdiği sözleri de aynı ciddiyetle tutuyor. Spor yapacağım dediyse yapıyor. Erken kalkacağım dediyse kalkıyor. Çünkü her tutulan küçük söz, kendine olan güveni bir tuğla gibi üst üste koyuyor ve her yarım bırakılan söz o güveni sinsice aşındırıyor. Fark edilmeden ama sürekli. Bu yüzden başarılı insanlar büyük hedeflerden önce küçük sözlerine sadık kalmayı öğreniyor. Bir hafta boyunca kendinize verdiğiniz her sözü not edin ve tutun. Sonuç sizi şaşırtacak. Bu alışkanlık dördüncü alışkanlığın da kapısını açıyor. Sıkılmayı kabullenmek. Dördüncü alışkanlık belki de en tuhafı, sıkılmayı öğrenmek. Evet, doğru duydunuz. Sıkılmak sürekli telefon, dizi, müzik, beynimiz artık sessizliğe tahammül edemiyor. Ama en iyi fikirler sessizlikte doğuyor. Başarılı insanlar bilinçli olarak boş zaman yaratıyor. Yürüyüşe çıkıyor, hiçbir şey yapmadan oturuyor. Çünkü zihin sürekli uyarıldığında derin düşünme kapasitesi köreliyor. Sıkılmak aslında zihne nefes aldırmak. Bir dahaki sıkıldığınız anda hemen telefona uzanmayın. O 5 dakikaya izin verin. İlk başta rahatsız edici gelecek ama zamanla en yaratıcı fikirleriniz tam da o boşluklarda ortaya çıkacak. Bu yüzden bu alışkanlığı görünmez diyoruz. Kimse sosyal medyada bugün sıkıldım paylaşmıyor ama etkisi devasa. Şimdi beşinci alışkanlığa geçiyoruz ki bu çoğu insanın ego yüzünden hiç yapmadığı bir şey. Beşinci alışkanlık, asal aktif olarak geri bildirim istemek. Çoğu insan eleştiriden kaçar. Başarılı insanlar onu arar. Çünkü kör noktalarınızı ancak başkaları görebilir. Kendi kendinize bakarak asla göremeyeceğiniz şeyler var. Bu yüzden düzenli olarak bunda neyi daha iyi yapabilirim diye soruyorlar.
Savunmaya geçmeden, sadece dinleyerek. Bu soru ego için zor olabilir. Ama her geri bildirim aslında ücretsiz bir gelişim haritası. En hızlı gelişen insanlar, en çok eleştiri alanlar değil, en çok eleştiri isteyenler. Bunu ayda bir kez deneyin. Güvendiğiniz birine sorun. Bende neyi değiştirmemi önerirsin? İlk başta ego biraz incinecek. Ama bu küçük acı uzun vadede büyük bir sıçramaya dönüşüyor. Ve şimdi geldik en önemli, en çok göz ardı edilen alışkanlığa, enerjini korumak. Altıncı alışkanlık, enerjinizi kimin veya neyin tükettiğini bilmek. Bu, belki de listedeki en güçlü olanı. Başarılı insanlar zamanlarını değil, enerjilerini yönetiyor. Çünkü zaman herkese eşit ama enerji öyle değil. Bazı insanlar, işler, hatta bazı alışkanlıklar sizi tükettiğinde bunu fark etmek çok önemli. Bu yüzden hayır demeyi öğreniyorlar. Her isteğe evet demek aslında kendinize hayır demektir. Enerjinizi koruyan insanlar sonunda daha çok üretiyor, daha az tükeniyor ve daha uzun soluklu oluyor. Bir hafta boyunca hangi anların sizi yorduğunu, hangilerinin sizi canlandırdığını not edin. Bu basit fark ediş, hayatınızı nereye yönlendirmeniz gerektiğini size gösterecek. Ve işte bu 6 alışkanlık birlikte çalıştığında gerçekten görünmez bir avantaj yaratıyor. Özetleyelim. Sabahını kontrol et. Gerçekten dinle, küçük sözlerini tut. Sıkılmayı öğren, geri bildirim iste ve enerjini koru. Bunların hiçbiri gösterişli değil. Sosyal medyada viral olmazlar. Ama işte tam da bu yüzden çoğu insan bunları hiç yapmıyor. Siz bugün birini seçin, sadece birini ve bu hafta boyunca uygulayın. Çünkü büyük değişim küçük ve görünmez adımlarla başlar. Tam da şimdi başlayabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz hangi alışkanlığı ilk deneyeceğinizi yorumlarda yazın. Gerçekten okuyorum ve merak ediyorum. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.